Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Geri Kasparov'la Genç Carlsen arasında 2004 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Başlamadan önce, analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve de tabii ki farklı fikirleriniz, yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir konuda olabilir diyerek isterseniz şimdi başlayalım. Geri Kasparov'la genç Carlsen'in, yani genç dediğim 2004 yılında oynandığı için genç, yani 14 yaşında oluyor Carlsen. Bu oyunu paylaşmak istiyorum. Carlsen'in bu oyundan kesinlikle nasıl anlatalım? Büyük bir ders aldığını, yani gerçekten öğretici bir maç olduğunu düşünüyorum Carlsen için. Bu yüzden bizler için de öğretici olacağını düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Geri Kasparov şimdi C4 ile başladı. At F6, at C3, G6, E4, D6, D4, fil G7, at F3, kısa rok, fil E2, E5. Şimdi E5'ten sonra bizim burada devam etmemiz, hani şöyle devam etmemiz gerekebilir. Burada tercih meselesi tabii ki. Kısa rok ya da D5. Şimdi Kasparov kısa roku ya da D5'i neden tercih etmeli ya da etmemeli diye düşündüğümüzde aslında bu iki hamle de tercih edebilir. Ama farklı bir hazırlığı varsa tabii farklı bir hamle oynanabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Ama bence en güvenlisi kısa rok atmaktır diye düşünüyorum. Çünkü kısa roktan sonra E'de 4, hatta gösterelim. E'de 4, at D4'ten sonra bu atımız burada çok kuvvetli olacak. Siz bunu C5'e sökmeye çalışsınız bile burada çok güzel bir hamle var aslında. At D, B5 gibi bir hamlemiz var. Ve buna A6 gibi hamlelerle karşılık vermeye çalışmanız zaten at D6 gibi bir sonuçla karşılaşmanıza sebep olacak. Peki burada Kasparov D5 oynamayı niye tercih etmedi? D5'i zannediyorum A5 hamlesinden ufak da olsa bir çekinmiş olabilir. Çünkü burada fil E3'ten sonra bu fil biraz etkili kaldı gibi. Yani bence de etkili kalıyor. O yüzden yani kendisi için de iyi bir şey ama yani burada Kasparov'un tercihi fil E3 olmuş. Peki burada E'de 4 alındı. At D4 ve C6 hamlesi geldi. Burada aslında benim anladığım kadarıyla at D5'e bir ufak bir tedbir alınıyor. Tabii şöyle bir şey var. At D5'ten sonra biz at D5 alamaz mıyız? Tabii ki de alabiliriz. Ama burada piyonlarımızın işte D5'e yerleşmesi, C6 ve E6 gibi kritik kareleri ileride, yani ilerideki safhalarda tutması bizim için, yani siyahlar için sıkıntı olacaktı. Carlsen de buna bir tedbir alıyor. Bence mantıklı bir tedbir alıyor. Peki F3'ten sonra şimdi kale E8, fil F2 ve D5 hamlesi geliyor. Şimdi burada beni düşündüren bir hamle var. D5 hamlesinden sonra ben burada CD5 mi almalıyım, ED5 mi almalıyım? Bu ikisinin arasındaki fark ne aslında? Benim bunu tartmam gerekiyor. Çünkü CD5 yaparsam farklı bir yere gidiyor konum. ED5 yaparsam farklı bir yere gidiyor. Şimdi isterseniz önce bir CD5'e bakalım. CD5'ten sonra CD5. Burada ED5 almanız bence çok kötü bir hamle olur. Hani almak da istemiyorum ama göstermek adına ED5'ten sonra at D5 hamlesi beyazlara konumu resmen hani elinizden kaybetmişsiniz gibi şey oluyor. Hani elinizden kayıyor konum diyebilirim. Peki burada CD5'ten sonra ben neyle devam edebilirim? Kısa rokta devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü burada DE4'ten sonra bir de FE4 de alamıyorsunuz. Yani burası çok kötü. Burayı anlatmak aslında çok şey yani geldi. Ee, Ben en iyisi doğru olan hamleyi göstereyim sizlere. Yani Kasparov'un da oynadığı hamleyi göstereyim. Burada doğru olan hamle ED5 oynanması gereken, yani oynanması gereken hamle ED5 hamlesi. Carlsen burada CD5 oynuyor ve burada C5 hamlesi geliyor. Şimdi bu C5'e anlam veremedim. Acaba şeyden mi çekindi? Yani buradaki doğru hamle, bence de doğru hamle kısa rok atılması. Çünkü kısa roktan sonra siz burada DC4 alırsanız ben fil C4'te aslında güzel bir filme güzel bir çapraz yani yakalamış oluyorum.
Peki Kasparov bunu neden tercih etmedi? Orasını ben de anlayamadım. Yani burada C5'i tercih etmesinin bir sebebi vardır muhakkak diye düşünüyorum. Ama bu bir yanlışlık olmuş diyelim kendisi için. Peki at C6, kısa rok. Burada at H5 hamlesi geliyor genç Carlsen'den. Peki vezir D2, fil E5 ve G3 hamlesi geliyor. Yani Kasparov aslında güzel savunuyor ve kendisine de zaten üstün bu konum hala. Carlsen de doğru hamleleri oynamaya devam ediyor bu arada. 14 yaşında olduğuna bakmayın. Zehir gibi. Şu anki gibi yani. Evet. Fil H3 hamlesini oynuyor burada kendisi. Tamam. Fil H3 hamlesinden sonra kale E1. At G7 hamlesine ben anlam veremedim. Açık ve net bir şekilde konuşmam gerekirse. Burada Kasparov en doğru hamleyi oynuyor. Kale A D1. Kale C8. Evet. Burada bir tık Carlsen'in elinden kaydı diyebiliriz bu hamleden sonra, yani konum elinden kayıyor. Ve burada da zaten şimdi göreceğiniz üzere Kasparov en doğru hamle oynuyor. At DB5. Burada A6 hamlesi geliyor. Artık maalesef biraz Carlsen'in elinden konum kaymış oluyor ama tabii ki hemen de umudumuzu yitirmememiz lazım. Rakibimiz doğru hamleyi oynamazsa, örnek veriyorum F4 gibi ya da at, işte örnek veriyorum atını A3'e dönmek isterse konum hala eşit oluyor. Ama burada Kasparov söz konusu olduğu için en doğru hamleyi yakalıyor diyebilirim. At D6 hamlesini oynuyor. At D6 hamlesinden sonra fil D6, C D6 ve D4 hamlesi sonrasında konuma baktığımızda siyahların bir takım sıkıntılar yaşadığını ve beyazların taşlarının daha iyi konumlandığını görebiliriz. Peki ben neyle devam edeyim o zaman? Burada tek doğru hamle olan at E4 hamlesiyle devam etmeliyiz. Ve Kasparov da öyle devam etmiş zaten. Fil F5 ve burada şimdi D7 hamlesi iyi bir hamle ama burada fil D7, özür dilerim, fil D4 hamlesi bana güzel bir hamle gibi geldi. Fil D4 hamlesini tercih etmemiş olmasının sebebi acaba biraz kırışmalardan kaçınmak istemesi mi? Şöyle bir kırışma e, durumları oluyor çünkü. Bundan galiba kaçınmak istedi diye düşünüyorum Kasparov. Peki D7 hamlesinden sonra şimdi fil D7, fil D4, at D4, vezir D4'ten sonra at F5, vezir D7, vezir B6, şah H1 ve kale D8'den sonra vezir A4, kale D1, vezir D1, vezir B2, vezir B1, kale C2, vezir B2, kale B2'den sonra fil C4 ve burada at D4 hamlesinden sonra Kasparov'un kale 3 oynamasından sonra genç Carlsen burada terk ediyor. Peki burada neden terk ediyor kendisi? Bizim hani kurtarma şansımız yok mu? Aslında yok. Hani kurtarmaya çalışırsanız neler olacağını gösterebilirim. Şöyle bir devam yolu önerelim. Mesela B5 hamlesini yaptınız. Peki fil D5 oynuyorum. Kale B1, şah G2, kale B2, şah H3'ten sonra yani at E2 oynamanız size hiçbir fayda getirmeyecek. Hatta şah H4, şah G5 ve şah H6'ya kadar gidebileceğiniz bir yol var burada. Yani biraz umutsuz bir vaka oluyor ama yani şah H4'ten sonra şah G7, H3 hamlesini oynuyoruz. Atın buradan kalkması durumunda örnek veriyorum işte at C1 oynadı. H2 piyonumuz boşta kalmasın diye. H6 oynarsa rakibinizde hani at G5 ya da şah G5'i kesmek adına burada birçok hamleyle devam edebiliyorsunuz. F4 gibi, işte at D6 gibi hamleler mevcut. Bu yüzden yani Carlsen buraları zaten hesaplayabilecek güçte. O yaşta da hiç fark etmez. O yüzden terk etmiş bulunuyor ve Kasparov genç Carlsen'e karşı güzel bir aslında galibiyet almış oluyor. Tabi ileride ne olduğunu biliyorsunuz diyerek videomuzu, analizimizi bitirelim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Carlsen olur, Kasparov olur.
Onlar hakkındaki düşüncelerinizi, onların maçlarını analiz etmemi isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup tekrar bildirimleri açmanız beni çok mutlu eder arkadaşlar. Diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.